Arkadaşlar tekrar merhaba. İbrahim Demiral ben. Rakiş Designer Photoshop eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız çalışmayla ilgili ihtiyacımız olan görselleri internete yükledim ve download linkini sizinle beraber paylaştım video açıklamalarında. Lütfen siz de o çalışmaları, o görselleri indirin ve benimle birlikte bu çalışmayı yapın. Yeni bir dosya oluşturuyoruz. 1080 piksele 1920 piksel 72 dpi. Daha sonra Alt Backspace ile background'umuzu siyaha boyuyoruz. Mum görselimizi Photoshop'a alıyoruz. Komut ya da Ctrl T ile büyüklüğünü ayarlıyoruz. Bu mum ahşap eski bir masanın üzerinde olsun istiyorum. O yüzden ahşap tekstürümüzü de Photoshop'a alıyoruz. Komut A, Komut C ile kopyaladıktan sonra dosyayı kapatıyoruz. Background'un hemen üzerine yapıştırıyoruz. Daha sonra Komut ya da Ctrl T ile istediğimiz büyüklüğe getireceğiz. Masayı yandan çekilmiş bir fotoğraf gibi yapmak istediğim için Komut ya da Ctrl Alt Shift ile alt köşeden tutup sağa sola doğru çekiştiriyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi yatay çekilmiş bir fotoğraf gibi görünecek ahşap zeminimiz. Evet. Mum görselin gözünü bir kapatalım. Daha sonra bu karanlık mumla aydınlanan bir ortam olduğu için Komut ya da Ctrl L ile önce şu ahşap zeminimizi biraz koyultalım. Daha sonra mum görselimizin olduğu layer'ın harmanlama kipini screen olarak değiştirelim. Komut ya da Ctrl J ile yeni bir layer kopyalayalım. Bu layer'ın harmanlama kipini ise normal olarak değiştirelim. Pen Tool ile mumun kenarlarından hızlı bir seçim yapalım. Komut ya da Ctrl Enter ile seçtikten sonra Komut Shift I ya da Ctrl Shift I ile seçimi tersine çevirip silelim. Evet. Masa görselimizin olduğu layer'ın hemen üzerine yeni bir layer açalım. Eliptik markeleme aracımızı, seçim aracımızı alalım. Daha sonra Shift F6 ile Ball Feather vereceğiz buna. Sarı bir renk seçelim. Ve Alt Backspace ile dolduralım. Taşıma aracımızı aldıktan sonra Komut ya da Ctrl T ile mumun altında masaya yansıyan bir ışık yapacağız. Harmanlama kipimizi de Color Dodge olarak değiştirelim. Biraz fazla sarı oldu bu. Bu Saturation'ı açalım Komut ya da Ctrl U ile. Biraz kırmızıya döndürelim. Evet, gayet güzel. Fill'ı şöyle biraz azaltalım. Gayet güzel oldu. Komut ya da Ctrl J ile yeni bir layer kopyalayalım. Aynı aydınlatmamızdan, ışığımızdan. Daha sonra Ctrl ya da Komut T ile
biraz küçültelim. Muma yakın olan kısımlar daha aydınlık olsun istiyorum. O yüzden ikinci bir layer kopyaladık. Şimdi biliyorsunuz mum kendi dibini aydınlatmaz. O yüzden buraya yeni bir layer açalım. Yine eliptik markeleme aracımızı alalım. Gölge olması gereken yeri seçtikten sonra bu defa az bir feather vererek siyah dolduralım. Şimdi gördüğünüz gibi güzel aydınlanmış bir masamız var. Mumun dibi karanlık. Masayı biraz daha koyultmamız lazım. Evet. Degrade aracımızı alalım. Daha sonra Q harfine basarak Quick Mask'a girelim. Aşağıdan yukarıya doğru degradeli bir seçim yapalım. Tekrar Q'ya bastığımızda degradeli bir seçim yapmış olduk. Komut ya da Ctrl L ile background ile başladığı yer, masanın başladığı yer belli olmayıncaya kadar koyultalım. Okay. Bunu screen olarak bir deneyelim. Evet, gayet güzel oldu burada. Biraz opasitesini düşürelim. Evet. Mum ve mumun ışığı olan layer'ları grupladım. Ve isimlendirdim. Table'la beraber biraz aşağı çekelim. Evet. Şimdi bu mum biraz daha sarı kırmızı renkleri olsun istiyorum. O yüzden komut ya da Ctrl B ile Color Balance açıyorum. Biraz kırmızı, biraz da sarı giriyorum. Böylelikle mumun alevi ile mumun beyazı içerisine yansıyan renk birbirine çok yaklaştı. Böyle çok daha iyi oldu. Şimdi modelimizi alalım Photoshop'un içerisine. Komut ya da Ctrl T ile ihtiyacımız olan büyüklüğe getirelim. Şimdi arkadaşlar bu modelin olduğu layer'ı hiç kullanmayacağız. Bize sadece çizim yapabilmek için bir örnek teşkil etmesi açısından bize lazım bu. Daha sonra ihtiyacımız kalmadığında bu layer'ı sileceğiz. Mumdan çıkan dumanı yapabilmek için pen tool'umu alıyorum. Modelimizin her uzvunu ayrı ayrı çizeceğim ve ayrı ayrı boyama yapacağım. Önce öndeki bacağından başlıyorum. Şöyle hatlarının kenarından pen ile çiziyorum. Sol tarafı daha geniş bıraktım çünkü sol taraf şu an bana lazım değil. Bana sağ taraf lazım. Yeni bir layer açıyorum ve modelimin gözünü kapatıyorum. Şimdi modelin hatlarını aklınızda tutun. Bacakların bittiği yer, ayağın başladığı, bittiği yer. Buna göre boyama yapacağız. Model olan layer'ın gözünü kapattıktan sonra ön rengi beyaz olarak seçip fırçamı alıyorum. Fırçamı 70 piksel büyüklüğünde, hardness'ını da yaklaşık 60-70 gibi ayarladıktan sonra 20 opacity ile yavaş yavaş yukarıdan aşağı doğru kaydırarak boyuyorum.
Birinci boyamayı bitirdikten sonra mouse'u bırakıyorum. İkinciye tekrar bu defa farklı bir yerden boyuyorum. Böylelikle dumanın daha yoğun olduğu, daha açık olduğu yerler oluşacak. Tekrar bu defa opacity'yi 10'a düşürelim. Bir defa daha geçiyorum. Şimdi fırçamı biraz küçülteceğim. Hardness'ımı da biraz küçülteceğim. Ve tam sınırdan bir defa daha boyayacağım. Görelim ne yaptık. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar modelimin gözünü açıyorum. Bu defa yine pen tool'umu alıp aynı bacağı bu defa sol tarafını seçeceğim. Komut ya da Ctrl Enter ile seçimimi yaptıktan sonra modelin gözünü kapatıyorum. Yine yeni bir layer açıyorum. Yine fırçamı alıyorum. Yine 60-70 size'da, hardness'ı 60-70 civarı bir fırça seçip boyama yapacağım. Görelim. Gayet güzel. Şimdi çok fazla birbiriyle bitişen şu yerleri iki layer arasında biraz hafifletmek istiyorum. Bir önceki layer'a geri gelip silgimi alıyorum. Yine hardness 60-70 civarında. Yukarıdan aşağı ama opacity'yi 20 olarak ayarlayalım. Yukarıdan aşağı bir iki defa da siliyorum. Şimdi arkadaşlar ön bacağı oluşturduk. Öndeki bacağı. Arkadaki bacağı oluşturacağız. Daha sonra gövdeyi, daha sonra kolları, başı. Ondan sonra tekrar işlemlere devam edeceğiz ama ön bacakta yaptığım işlemlerin aynısını arkadaki bacak, kollar, gövde ve baş için uygulayacağım ben sırasıyla. Evet, modelimizin genel hatları oluştu. Şimdi artık bu model layer'ımıza ihtiyacımız çok fazla kalmadı. Silebiliriz. Duman çizdiğimiz layer'ların tamamını birleştirip simlendirelim. Şimdi bu modelin yani balerinin eteğini, tütü deniyor sanıyorum buna. Tütüsünü yapacağız. Bunun için Smoke 166.4 dosyasına ihtiyacımız var. Bunu Photoshop'a alalım. Önce komut U ile bir desatüre edelim ve biraz ışığını kısalım. Bu biraz fazla aydınlık bizim diğer çizdiğimiz dumanlara göre. Daha sonra bunu görselimizin üzerine alalım. Harmanlama kipini bu defa Lighten olarak ayarlıyorum. Ve komut ya da Ctrl T ile tam istediğim yere
yerleştireceğim. Evet. Bu layer'dan yeni bir komut ya da Ctrl J ile yeni bir layer kopyalayalım. Buna biraz sonra tekrar ihtiyacımız olacak. Bu layer'ı fazlalıklarını Eraser ile silelim. Düşük bir hardness değeriyle, yüz opacity ile. Şimdi şu göğüs kısmına, karın ve göğüs kısmına denk gelen yerdeki şu duman parçasını dikdörtgen markeleme aracıyla seçelim. Komut ya da Ctrl T ile transform dedikten sonra warp seçeneğini seçelim ve vücudun kıvrımlarına uygun hale getirelim burayı. Bence gayet iyi oldu. Şimdi önceden çoğalttığımız diğer layer'ı alalım. Transform ile horizontal yapıp tütü kısmına biraz daha duman ekleyelim. Ama bu defa biraz opasitesini düşürelim. Yine Eraser Tool'la şu fazlalıklarını atalım. 30 opasiteyle şuraya da biraz gireyim. Evet, gayet hoş oldu. Şimdi şuraya çizdiğimiz uzuvlara, bacaklara, kollara vesaireye sağına soluna küçük dokunuşlar yapacağım. Fazlalıklarını sileceğim. Eteğin altında kalması gereken yerleri biraz hafifleteceğim. Daha sonra Smoke 376 ile başlayan dosyayı alalım. Yine Komut Shift U ile siyah beyaza çevirelim. Ve şöyle gelişigüzel bir seçim yapıp Komut C ile kopyalayalım. Daha sonra yapıştırıp Komut ya da Ctrl V ile transform edelim. Harmanlama kipini Lighten olarak ayarlayalım ki tam da istediğimiz gibi nereye yerleştirdiğimizi görebilelim. Bu kısmını yine dikdörtgen markeleme aracıyla seçiyorum. Komut ya da Ctrl T dedikten sonra Warp özelliğini açıyorum. Şimdi tam modelimizin baş kısmından uzayan, devam eden bir dumanmış gibi tam oraya oturtacağım. Şimdi modelimdeki uzantıları da Eraser ile biraz hafifleteyim. Oralarla bütünleşsin. Harika.
Bundan sonra isterseniz etrafa biraz daha duman ekleyebilirsiniz. Ama görselimizi rahatsız etmeyecek şekilde çok düşük opasitede eklemenizi tavsiye ederim. Bu noktadan sonra düzeltmek istediğiniz ufak tefek yerler varsa ufak tefek rötuşlar yapabilirsiniz. Mesela şu tütünün şurada uzayan kısmını silebilirim ya da hafifletebilirim. Bu noktadan sonra küçük rötuşlar ekleyebilirsiniz. Komut Shift Alt E ile bütün layer'ları birleştirdikten sonra Color Lookup'ı açıp şu üstteki menüyü açıp buradan herhangi birini seçebilirsiniz. Her birini tek tek deneyin. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Bu benim hoşuma gitti. Biraz da opasitesini azaltalım. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Eğer siz de benimle beraber yaptıysanız ellerinize sağlık. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen sormayı unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Tekrar yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.